Herkese selamlar. Bir önceki videonun devamını çekiyorum. Bu arkadaşım buraya geldiğimde tanıştık ve 10 gündür beraberiz. Bana çok güzel günler yaşattı. Burada, Mısır'da, Kairo'da, Giza'da bana inanılmaz anlar yaşattı. Ve onun evine gideceğiz. Bugün çok ilginç bir hikayesi var. Bize göre çok ilginç ve bunu size aktarmak istiyorum. Ben geldiğimden beri ister inanın ister inanmayın restoranda bir defa yemek yemedim. Yiyemedim daha doğrusu. Çünkü arkadaşın eşi her şeyi bana yapıyor. Otelime getiriyorlar. Efendim evlerine gidiyorum. Yiyoruz, içiyoruz. Öyle böyle değil. Yani inanılmaz güzel bir arkadaşlık edindim. Burada kesinlikle para çıkarı yok. Onu da size söyleyeyim. Yani bunu anlayacak yaştayım. Ve tecrübem var. Birazdan kendi evine gideceğiz ve orada evini göstereceğim ve onun hikayesini anlatacağım. Ailesini göstereceğim sizlere. Bakalım Mısır'da insanlar nasıl yaşıyor, neler yapıyor, kültürleri nasıl? Bu çok önemli çünkü inanılmaz kültür devamı var burada. Yani kesinlikle yeni çağa ayak uydurmamışlar veya öyle bir şeyden haberleri bile yok. Lan. Hello my friend. Biz şu anda ana yol gibi bir yerdeyiz. Daha sonra bu piramitlere çok yakın bir bölgede oturuyor. Buranın yerlisi. Dededen, atalardan buranın yerlisi. Size evini falan da göstereceğim. İnanılmaz da bir projesi var. Belki şu arkadaşla beraber küçük bir yatırım da düşünüyoruz. O da 2 odalı bir otel yapmak. Çok güzel bir evi var, kendi evi var. Yukarıda parası yok yapabilecek. Çok uygun fiyata oraya oda yapabiliriz, camlı. Tam piramidi görecek şekilde. Orayı düşünüyoruz. Bakalım kendisiyle görüşüyorum. Burada şirket açılımı ve diğer işler nasıl olacak diye. Ona göre ilerleyeceğiz. Ana yoldan evine doğru gidiyoruz. Ve ben Mısır'a geldikten sonra, burayı gezdikten sonra şunu gördüm. Erkeklerde de öyle, kadınlarda da öyle. Şimdi esmer, mesela bu arkadaş esmer, tamam mı? Böyle şey de var. Abi bunlar da bembeyaz tenli erkekler de var. Mavi gözlü, yeşil gözlü ve kadınlar da öyle. Nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum yani ama genlerinde bunların var bak. Şunu da söyleyeyim çok net. Çok net. Ben açık sözlüyüm. Böyle düşündüğümü, gördüğümü bir ülkede bunlar ben aktarırım. Yani bu hiçbir sıkıntı yok. Gördüğüm o kadar 20 ülke gezdim. Yüzlerce şehir gezdim. Gördüğüm en güzel kadınlar Mısır'da, Kairo'da çok güzel kadınlar gördüm. Yani inanılmaz. Yani bunun şey için demiyorum bak yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten çok güzeller. Ya bir gözleri var. Yeşil, efendim böyle beyaz, gümüş. Gerçek gözler. Ben lens zannediyorum. Sonra biraz sohbet muhabbet de yok dedi. Bizde var dedi böyle dedi. Abi bir gözleri var. Yani anlatamam size. Bekar olsaydım ben buradan evlenirdim. Kesinlikle. Bekar olsaydım buradan evlenirdim. O derece size söyleyeyim. İnanılmaz. Bak abartmıyorum. İnanılmaz. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bazı Arap ülkelerinde kadınlar çok baskı altında veya şey oluyor ya. Burada kesinlikle burada kesinlikle kadınlar inanılmaz. Ya tamam burada da şey var tabii illaki. Ama kadınların burada sözü geçiyor. Mesela ben evine gittiğim zaman falan böyle dinliyorlar, şey yapıyorlar. Bayağı. How are you? Good? Aha bak şu çocuktan mesela. O burada all from Egypt here you speak English? Yeah. Very nice Ace. Baksana lan çocuğa maşallah. Bakın arkadaşlar gözleri bak. Çocuğun gözlerine bak. Wait. Gözüküyor mu? Turkey. Turkey? Yeah. Where are you? In Egypt have too much people have so girl and boy have blue Ace, huh? Yeah. Very nice. Good. Çocuğun gözlerini gördün mü? Böyle bir şey yok ya. Bak erkek çocuğu gördünüz mü ne kadar yakışıklı ve gözlerini gördünüz mü? Yani yakından kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ya böyle bir şey yok. Lens gibi duruyor. Böyle inanılmaz bir renkler var. Kızlarda da öyle. Kadınlarda da öyle.
Ve bazıları da bembeyaz tenli. Yani bu güneşin altında burası sürekli sıcak güneş olan bir yer. Nasıl böyle bembeyaz kalıyorlar? Anlamıyorum. Değişik. Bak böyle ablalar gibi de var. Tamamen kapalı. Ama gayet normal, açık veya açık dediğimde yani saçı açık, yani normal elbise giyebiliyorlar. Öyle bir zorunluluk yok burada. Onu söylemeye çalışıyorum. Zorunluluk yok. Ve kadınlar burada gayet sözü geçiyor. Yani hiç öyle şey değil. Şu anda mahalle arkalarında geziyoruz. Burada bu ablalar geziyor. Burada İngilizceyi çok iyi biliyorlar. İngilizceyi boş ver, hangi dilde konuşursan konuş, özellikle bu turizm yerlerinde adamlar bütün dilleri biliyor. İnanılmaz bir dil yeteneği var bunlarda. Ama işte burada yıllardır turizm olduğu için, yıllardır turistler geldiği için onlarla işte iş yapa yapa öğrenmişler. O turistin çok olduğu yerlerde tabii ilgi çekmiyorsunuz ama böyle yerlerde gezdiğiniz zaman şu an gerçekten tam lokal yerler. İlgi çekiyoruz. Herkes selam veriyor. Ama insanlar iyi be. Gerçekten iyi. Sadece şu turizmde biraz işi bozuyorlar. İşte çakallık yapıyorlar, fazla çekiyorlar. İnsanları bu şekilde biraz üzüyorlar ama diğer normal insanın içine girdiğin zaman, bunlarla böyle muhatap olduğun zaman çok iyi insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Burada inanılmaz bir hiyerarşi sistemi devam ediyor. Bunu nereden biliyorum? Böyle şeyleri ben nereden biliyorum? Ben geldiğimden beri lokal insanların arasındayım. Ya adamın evindeyim, adam bende kal diyor. Otele yollamıyor beni bu. O derece size söyleyeyim. İşlerine girdim yani o derece. Ve hiyerarşi şu, buranın yerlileri, mesela bu adam buranın yerlisi, dededen atadan gelme yani. Adamda bir fotoğraflar var, hiçbir televizyonda yok bu. Öyle şeyler olduğu için bunlarda ve bunlar yerli olduğu için buradaki esnaf ve birçok adam acayip saygı görüyor. Yani yerlilere inanılmaz bir saygı var. Diğer yine Mısırlılar tarafından, başka taraftan gelenlerden. Yani biraz bayağı araları, hello. Böyle bir yere geldik. Burada çay, kahve içiyoruz. Şey de var, nargile falan da var, yapıyorlar. Daha sonra da evine gideceğiz. Hemen sağ tarafta. Benim arkadaşım, at arabası bu. Kaç gündür bununla geziyoruz. Aslanım benim be. Gezdirdin beni. Ne yapıyorsun, iyi misin? İşte benim takıldığım ev burası. Bak buradan yukarı çıkıyoruz ve şu yukarıda da hey, how are you, good? Yukarıda da otel yapacak. Parası yok. İşte ben orayı düşünüyorum. Bir tane odayı kendime 10 yıllığına kiralama sistemi gibi düşünün. Şirket açarak falan. Böyle bir şey düşünüyorum. Göstereceğim birazdan size orayı. Eve geçeceğiz. Şu sokağı göstereyim. Hi, how are you? Good? Hi. Good. Thank you. Thank you. Where are you from? Turkey. Nasıl ama çok ilginç değil mi? Yani ben filmdeymişim gibi hissediyorum yani şey gibi. Tarihten bir filmdeymişim gibi. How are you? Good? طيب وانت نبه عليه وقفل الزبائن بتاعتك من ناحيه اي حاجه. Where come from? Turkey. ولا فكان. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Hasan Şaş. Ulan herkes bunu söylüyor ya.
Burası dancing can here. ha? Dancing. Here dancing. Can here. Oo, bak burada devenin bakımlarını yapıyorlar. Devenin bakımlarını yapıyorlar. Kadınlar dışarıda oturuyor. Böyle yerlere işte tek gelemezsiniz abi. Yoksa tek burada gezersen adam sana ne yapıyorsun burada der. Yani biraz değişik, tuhaf bir durum olur öyle söyleyeyim. Biriyle gezmen gerekiyor. Çünkü burası mahalle araları yerler. Yani öyle kolay değil buraları çekmek. Bence çok önemli görüntüler var bu videoda. Gerçek Mısır'ı görüyorsunuz. Eve geçiyoruz. Eve geçiyoruz. Bak içerisi böyle yapıp bırakıyorlar. Birçok yer böyle yani. Tamamen bitirmiyorlar. Bak evi burası. Biz ama yukarı çıkacağız şimdi oteli yapacağı yeri. هذا. ما جالكش؟ لا والله. Zaten evi göreceksiniz. Bak burada odalar olacak. Ama ben istediğim yer üst kat. Benim düşündüğüm. سؤال. الله ينور. Burada da yapıyorlar. Evet, hazineye doğru çıkıyoruz. Hazineye çok az kaldı. İşte bura. Adamın şu manzarasına baksanıza. Nasıl değerli bir evi var. Neden? Tam piramitler burada. Biz buraya 2 oda düşündük. Bu sağ tarafı ben alacağım. Ön taraf tamamen cam. Piramitleri görecek. 2 oda buraya. Büyük ha. Küçük değil bak. Merdivenleri çıkınca soluk soluğa kaldık. Ben kaç gündür bak şunun üzerinde oturuyorum. Biramı içiyorum, işte muhabbet, sohbet. Sonra aşağı eve iniyoruz. Kaç gündür buradayım bak şu manzaraya karşı. Ücretsiz bir şekilde takıldım yani. Dediğim gibi buraya 2 oda. Ama lüks olacak. Ön taraf tamamen cam. Çünkü burada piramitler direkt önünde. Ya ne para yapar bura biliyor musunuz? Bura ne para yapar biliyor musunuz? İnanılmaz. Şurası da var. Burası direkt ana yola bakıyor. Bak arkası. Ama ön tarafı bomba. Baksanıza bütün evler öyle ya. Çok ilginç. Bak bütün evler hiç sıvama var. Hiçbir şey yok abi. Dış boya hiçbir şey yok. Bir tanesinde var. Bak sarı o da hemen zaten kumlardan yine sarı oluyor. O yüzden böyle bırakıyorlar. Eve geldik. Hello, how are you? Evet, size şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak bu gördüğünüz ev var ya. Bak şu ev kaç para veriyorlar biliyor musun bu adama? 500.000 dolar bu ev için. 500.000 dolar. Diyeceksin ki nasıl yani kardeşim ne alaka? Öyle bir yerde öyle bir kötü ev nasıl 500.000 dolar olur? Oluyor çünkü piramitleri gördüğü için yukarıda otel yapmak için. Yani burada her şey yapılır. Çünkü direkt piramitler karşında. Bu yaşadıkları evde adamlar dedesinden kalmış. 35 yıldır bu arkadaş aynı yerde yaşıyor. Çocuklarıyla, eşiyle. Zaten etrafı da o mahallenin etrafında birçoğu akrabaları. 35 yıl. 35 years you here? How many years? For this house? Yeah. I have 42 years. 42 years. Wow. Şimdi kendisi 42 yaşında ve burada bu evde 42 yıldır Father of father. babası, babasının babası hepsi bu evde kalmış. Burayı hep aynı yerde, aynı evde. O yüzden de şöyle dedim ki ya niye satmıyorsun dedim. Büyük para dedim. Ondan sonra dedi farklı bir şeyler yapar. Ben dedi satamam dedi. Bunlarda babadan dededen kalan bir şeyi satmak çok büyük bir ayıp. Yani asla satamayız diyor. Yani ben bunu asla yapamam diyor.
Onların hatıraları var burada diyor. O yüzden böyle bir satış kesinlikle düşünmüyoruz diyor. Durum böyle ve adamın 7 tane çocuğu var. Daha 42 yaşında. 42 yaşında 7 tane çocuğu var. Bir kadından, bir eşinden. O da genelde burada oluyor. Come. Gel buraya. Bu küçük olan, this is the small one. This is the last. The last. Bu en son. 7 çocuğun en sonu bu. En küçüğü. Diğerleri hepsi bundan büyük. İşte ne bileyim 7 yaşında var, 10 yaşında var, 12 yaşında var, 15 yaşında var, 16 var da var. Kaç erkek? 5 erkek, 3 kız var. Evine geliyorum ya ben bunu. Oturuyoruz böyle adam bir çay diyecek ya mesela. Sadece çay çıktığında bile var ya 3-4 çocuğu ayaklanıyor yani o derece. İnanılmaz bir saygı, inanılmaz birbirlerine karşı böyle şeyler var. O eski kültürü kesinlikle devam ettiriyorlar. Onu size söyleyebilirim. Yani eskiden Anadolu, Türkiye'de Anadolu'da yani babanın yanında adam çocuğunu alıp sevemez ayıp diye. Ayak üzerine atabilirler miydi veya onu işte bu hala burada aynı bugün daha böyle eski Türkiye gibi devam ediyor. Kesinlikle hiç kaybetmemişler. Mısır'a gelip gelmemekte biraz tereddütüm vardı ama iyi ki gelmişim, burayı tanımışım. Böyle bir aile edindim. Gerçekten aramızda hiç maddi olarak yani bir para şey değil. Biz ilk gün tanıştığımızda 2 gün biraz turla ilgili biz kontağa geçtik ama daha sonra bu arkadaşlığa dönüştü. Gerçekten arkadaşlığa dönüştü. Ondan sonra çocuklar da uyuyordu. Şimdi teker teker kalkıyorlar. Şimdi siz kamera bu tarafta. Bu kız da she is one. Bakın bu da onun kızı. Bunlar ikiz. Bir tanesi daha var. Aynı bunun gibi. İkiz var. İkiz kız. Bir kızı daha var. Ona 3 kızı var. Diğerleri erkek 5 tanesi. 2 tanesi büyük çalışıyor. Diğerleri çocuklar yanında. Bu şekilde burada hayatlarını sürdürüyorlar. Çok güzel bir deneyim oldu. Yani böyle bunlarla tanışmak, böyle evlerine gelmek, görmek, bu kültürün hala yaşadığını görmek inanılmaz güzel. Bize yabancı bir kültür değil yani. Ben Anadolu'ya gittiğiniz zaman, Doğu'ya gittiğiniz zaman bu kültürü bulabileceğiniz hala illaki vardır. Ama maalesef Türkiye'de bu kaybettik biz bunu. Ama burada inanılmaz. Aleykümselam. Burada bak eşi de geldi şimdi selam verdi, içeri girdi. Yani böyle bir atmosferde kaç gündür vakit geçiriyoruz. İnanılmaz. Burada da bak diğer kızı ikiz dedik ya. Bunların ikiz burada. Burada da eşi var. Kendisi geldi. Bana kaç gündür çok güzel yemekler yaptı. Thank you. Bugün 2 video çektiğim için kamera artık dayanmadı. Şarjı bitti. Hem hafıza kartı da dolu. Yanımda değil. Ortam böyle. Telefonla devam ediyoruz. Eşi ve çocuklar, diğer çocuklar dışarıda çalışıyor. Paşa burada. Keyfine bakıyor. Çalışıyor. Bak burada da kısa ve öz bir video olsun. Bu video buraya kadar olsun. Sizlere burada Mısırlı bir ailenin evi nasıl ve nasıl yaşıyorlar, biraz kültürleri ve hayatları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Bu desteği de sizden bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Mısır'dan. Onu derler müzikler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben tamamladım durdum gel yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.